Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere kasık fıtığı neden olur, önlenebilir mi, ne gibi şikayetler yapar, tanısı nasıl konur, mutlaka tedavi edilmeli midir ve tedavisi nedir sorularının cevaplarını vermeye çalışacağım. Kasık fıtığını erkeklerde kadınlara kıyasla 8 kat sık görüyoruz. Fıtığın her zaman bir nedeni bulunmaz. Bununla birlikte doğuştan ya da cerrahi, travma gibi nedenlerle karın duvarında zayıflık olması, çocuklukta fıtık öyküsü ya da fıtık ameliyatı öyküsü, yaşın ilerlemesi nedeniyle oluşan kas zayıflığı, fazla kilolu olmak fıtık riskini artırır. Ağır spor yapmak, ağır iş koşulları, hamilelik gibi karın içi basıncını artıran durumlar, kronik kabızlık, kronik öksürük veya hapşırma kasık fıtığına neden olabilir. Sigara da kronik öksürük nedeni olduğundan fıtık için risk faktörüdür. Sağlıklı diyet, yüksek lifli gıdalar tüketmek, ağır kaldırmamak, kaldırmak zorunda olduğumuzda ağırlığı almak için belimizi değil dizlerimizi bükerek eğilmek, sigara içmemek, fıtık için değiştirilebilir risk faktörlerinin önüne geçebilir. Kasık fıtığı olan hastalarda ne gibi şikayetler görüyoruz? Tek ya da her iki kasıkta dik durmakla, öksürmekle, o bölgenin gerilmesiyle belirgin hale gelen şişkinlik, şişkinliğin olduğu noktada ağrı, hassasiyet, ağrı veya rahatsızlık hissinin öksürmekle, ağır kaldırmakla, eğilmekle, zor işleri yapmakla artması, erkeklerde fıtık ilerledikçe skrotumda, testislerin yanında ağrı ve şişlik meydana gelmesidir. Kasık fıtığının tanısını sıklıkla klinik muayene ile koyuyoruz. Küçük fıtıklar muayene ile anlaşılmayabilir. Bu durumda tanı amaçlı görüntüleme gerektiğinde ilk başvurulacak yöntem ultrasonografidir. Ultrasonla kasık fıtığı tanısını rahatlıkla koyabiliyoruz. Fıtık kesesinin içeriğini değerlendiriyoruz. Kesenin içinde yağlı dokular mı var, ince bağırsak, kalın bağırsak ansları mı var ve bu yapılar fıtık kesesinin içerisine girip çıkabiliyor mu? Yani hareketli mi? Bunları detaylıca raporlandırıyoruz. Diğer yandan fıtığın ayırıcı tanısını da yapıyoruz. Hastanın şikayetlerinin, kasıktaki ağrının, ele gelen kitlenin nedeni fıtık harici bir rahatsızlık mı? Patolojik bir lenf nodu mu var? Kitle mi var? Bu tanıları ultrasonla koyabiliyoruz. Kasık fıtığı tehlikeli bir hastalık değil, ancak kendiliğinden geçen bir hastalık da değil. Tedavi edilmezse hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Fıtık içeri itilemiyorsa karın duvarında sıkışabilir. Bu sıkışma fıtığın boğulmasına neden olabilir. Boğulan dokuya kan akımı durur ve bu hastanın hayatını tehdit edebilir. Mide bulantısı, kusma, ateş, hızla yoğunlaşan ani ağrı, fıtık çıkıntısının renginde kırmızı, mor gibi koyu bir renge dönüşüm, gaz gayta çıkaramama, fıtığın boğulduğunun göstergeleridir ve bu bulgular olduğunda hızlıca doktora başvurmak gerekir. Aslında doktorunuz sizde kasık fıtığı tespit ettiği anda bu ağrılı ve genişleyen bir fıtıksa size o anda ameliyat önerir. Kasık fıtığı ameliyatı laparoskopik veya cerrahi girişimle yapılan sık bir ameliyat türü. Bunun yanında fıtığınız çok küçükse ve sizi rahatsız etmiyorsa doktorunuz dikkatlice izlem de önerebilir. Kasık fıtığı konusunda değiştirilebilir risk faktörlerinden uzak durmak, tanı amaçlı görüntüleme gerektiğinde ultrasonografiye başvurmak, kasık fıtığı tanısı konmuşsa doktorunuzun önerilerini dinlemek ya da uygun gördüğü cerrahi tedavi yöntemini kabul etmek en doğru yol olacaktır.